Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kış çiçeklerinden olan sümbül, lale, frezya, diğer bir adıyla da kayısı çiçeği, anemon ve diğer yine bir adıyla da dağ lalesi olan soğanlı bitkilerin nasıl dikileceğinden bahsedeceğim. Öncelikle aldığınız soğanların kaliteli, sert olmasına dikkat edin. Özellikle lale ve sümbüllerde soğanın büyüklüğü çiçeğin kalitesini etkiler. Soğanlarınızı Ekim, Kasım, Aralık, Ocak aylarında dikim yapabilirsiniz. Ben sümbül soğanlarını Aralık başında diktim. 1,5 ay sonraki hali bu. Sümbül soğanla dikim yaparken soğanının tamamen toprağa gömmeye dikkat ettim. Sadece üst kısmının, filizlenecek kısmının dışarıda bıraktım. Toprağa gömmedim üst kısmını. Eğer ki siz soğuk bir iklimde yaşıyorsanız tamamen gömebilirsiniz. Burada benim yerli sümbüllerim var. Bir de ithal olan sümbüller var. Bu yerli sümbüllerim gördüğünüz gibi çok çabuk ve hızlı büyüdüler. Sadece şu aralarında tepelerinin olmadığı, bakın şurada 3 tane ithal olanlar var. Onlar da henüz daha filizlenme olmadı. Aslında hepsini aynı dönemde dikmiştim. Videoya başlamadan önce köklenip köklenmediğin bir filiz olup olmadığına bir bakmak istemiştim. Şunlarda köklenme başlamış. Bir de şunda üst kısmını açtım. Burada bir filizlenme başlamış. İthal olan türlerde. 4 tane ithal olan türler var burada. Diğerleri yerli olanlar. Soğanlı çiçeklerimi balkonda tutuyorum. Filizleninceye kadar toprağını nemli tutuyorum ama ıslak değil. Filizlendikten sonra sulamasını toprağını kurudukça gündüz saatlerinde yapıyorum. Kuru bırakırsanız eğer ilk dikim yaptıktan sonra soğanınız uyanmayacaktır ve filizlenme gerçekleşmeyecektir. Filizlenme olduktan sonra yarı gölge alanlarda bakımını gerçekleştirebilirsiniz. Çiçeklerin daha uzun süre üzerinde kalması için de bu önemli. Soğanlı bitkileriniz için su tutmayan, geçirgen kumlu topraklara dikebilirsiniz. Bahçeye dikecekseniz de eğer sümbül dikiyorsanız 10 santim derinliğe, frezya soğanı dikiyorsanız da 5-7 santim arasında dikim yapabilirsiniz. Frezyamı da göstereyim size. Bu benim çok daha öncesinden dikmiş olduğum frezyam. Artık bayağı bir büyüdü. Yine burada biraz geç dikmiş olduğum frezyam var. Şurada küçücük bir filiz patlaması var. Daha çok küçük, minicik. Ama dediğim gibi birazcık bunda ben geç kaldım. Biraz daha sonbahar aylarının bitimine doğru dikmek daha doğru oluyor. Bunu daha erken dikmiştim, filizlenmiş olanı. Diğerini daha geç diktim. Eğer ki anemon yani dağ lalesi dikiyorsanız bunun soğan demeyeyim ben buna ama birazcık rizom gibi düşünebilirsiniz bunu. Anemonu da 3 veya 5 santim derinliğine dikim yapın. Onun soğan değil de böyle birazcık rizom gibi küçük olduğu için çok da derine dikmeyin. Eğer anemon dikiyorsanız bunu dilerseniz birkaç saat suda bekletebilirsiniz. Bu yüzden filizlenmesini daha kolay gerçekleştirecektir. Bunun rengi pembe bir anemon. Frezyanın rengini unuttum şu anda. Bu frezyam da turuncu bir frezyaydı. İnşallah açtıkları zaman sizlere videolar çekip gösteririm. Diğer soğanlı bitkilerimi ben öncesinden dikmiştim. Şimdi sizinle beraber lalelerimizi dikelim. Burada bahçe toprağımın içerisine torf ve geçirgenliği sağlaması için biraz da lav taşı ekledim. Köklerinin değecek kısımlarına da yine bir ölçü kadar da solucan gübresi ekledim. Soğanlı bitkilerimi yaz döneminde kuru, serin bir alanda bekletiyorum. Dikim yapacağım zaman da oradan alıp dikimini yapıyorum ben. Dilerseniz toprak içerisine de bekletebilirsiniz ama ben topraktan çıkartmayı daha uygun buluyorum. Sümbül işleminde olduğu gibi gömüyorum, sadece üst kısmını bırakıyorum. Ve yine her zaman söylediğim gibi kış ayı içerisinde ben sulamalarımı gündüz saatlerinde yapıyorum. Dikimimi yaptıktan sonra balkona koyacağım için de sulamasını yarın öğle saatlerinde yapacağım. Bu lale soğanım sarı renkte açacak olan lale. Yine size göstermek istediğim bir soğanda deneyeyim de bu rizomlu bir bitki aslında. Bu da
sıklemen ama bu bildiğimiz kat kat açan sıklemenlerden değil. Bu dağ sıklemeni yani yabani sıklemen olarak geçiyor. Bunu Instagram'ımda birçok kez paylaşmıştım geçen yıllarda. Şu an artık bunun da yavaş yavaş mevsimi bitmeye başladı ama hala yeşil yaprakları var üzerinde. İthal olanlarda biliyorsunuz ki hem daha katlı açıyor, yaprakları daha iri oluyor ama bu yabani bir sıklemen olduğu için daha küçük yapraklara sahip. Bu da kendisi toprak içerisinde sürekli yavrulayan bir tür. Geçen yıl diktiğimde 2 taneydi. Bakın burada şu anda 4 tane birden var ve yine bu kış sonunda topraktan söktüğümde daha çok yavrularını göreceğim yine. Bu da yine onunla aynı tür olan dağ sıklemeni. Bu soğanlı bitkilerimi size böyle göstermek istediğim için getirdim. Yine dikimleri hepsinde aynı. Sümbüllerimi evet daha öncesinden diktim. Şimdi de lalemi sizinle beraber diktim. Şu anemonu çiçek açtığı zaman size mutlaka göstereceğim. O kadar güzel bir rengi var ki. Yine diğer tüm bitkilerimi de çiçek açtığı zaman beraber göreceğiz zaten. Tüm soğanlı bitkilerin dikimi, bakımı aynı. Balkonunuzda çok rahat bakabileceğiniz türlerdir. Ve çiçek açtıkları zaman çok hoş kokulara sahiplerdir. Sümbül ve frezyaların kokusu gerçekten çok güzel. Sulamasını biraz daha dikkatli olup sadece nemli tutabilirsiniz filizlenme dönemine kadar. Onun dışında suyunu biraz daha kontrollü ve az sulamanızda fayda var. Çünkü soğanlarının kök çürümesine neden olmaması için. Bunun dışında ileriki süreçlerde tekrardan görüşeceğiz zaten çiçek açtıkları zaman. Sümbül, lale, frezya ve anemon soğanlarının dikimi bu kadar kolay. Bahçenizi ve balkonunuzu renklendirmek isterseniz bu bitkilerden siz de dikebilirsiniz. Başka bir videoda ve bu videonun devamında tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.